Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim, bugün Anneler Günü. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Annelerimiz değerli, onlar bizim için çok değerli. Onlara sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Efendim, önümüz Ramazan Bayramı. Ben tüm İslam aleminin Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Umuyorum ki sevginin, saygının, barışın, küskünlerin barıştığı, mutlu, huzurlu bir Ramazan bayramı geçirmenizi de buradan temenni ediyorum tekrardan ve hepinize hoş geldiniz diyoruz efendim. Şimdi bugün kamuoyunda çok yer almayan, böyle kısmi şekilde değerlendirilen bir konudan, otomotiv sektöründeki çip krizinden ve bu çip krizinin arka planından bahsedeceğim aslında. Şimdi bilindiği üzere sektörde çok ciddi bir çip krizi yaşanıyor. İşte araçlardaki parça eksikliği nedeniyle ilk olarak geçtiğimiz aylarda 22 Mart 2021 civarında Fiat üretime 15 gün ara verdiğini duyurdu. Ya kamuoyuna böyle yansıdı. Tedarik eksikliği sebebiyle. Fiat'ı ardından Ford, Hyundai, BMW takip etti. Devamında General Motors, Volkswagen, Stellantis ve elektrikli araç üreticisi olan NIO gibi firmalar tedarik eksikliği sebebiyle üretime ara vermek durumunda olduklarını açıklamak zorunda kaldılar. Böyle beyanatta bulundular. Şimdi biz de irdeledik efendim ne oluyor burada diye, yani neden tedarik eksikliği yaşanıyor ve neden çip üretiminde tedarik eksikliği yaşanıyor? Aracın başka bir parçasında değil, motorunda değil, aküsünde değil, efendim pistonunda değil. Neden çipte? Yani neden aracın üzerindeki çipte bir tedarik eksikliği yaşanıyor? Şimdi bugün evinizde kullandığınız bütün elektronik eşyalarda, cep telefonu, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, aklınıza gelebilecek bütün elektronik eşyalarda yazılım var. Bu yazılımın yüklendiği o çip de sizin o aleti kullanmanızı aslında sağlıyor teknolojik anlamda, ne kadar soğuttuğunu, kaç dakikada yıkadığını falan. Bu araçlarda da kullanılıyor. Çok uzun zamandır kullanılıyor çip araçlarda bu yazılım. İşte aracın radyosundan tutun, motorun sisteminin çalışmasına kadar bu çipler sayesinde oluyor. Yani aslında bu yazılım araçlar için hayati bir önem taşıyan bir alet, yani parça. Dolayısıyla da oradaki tedarikteki aksama üretimin de durmasına neden olabiliyor. Peki yazılım dediğimiz o teknoloji nerede üretiliyor? Çin'de üretiliyor. Çin'in arka planına baktığımızda, yani Çin'i bir adım daha ilerisinde irdelediğimizde arka planda kim var? İngiltere var. Yani aslında teknolojinin büyük bir bölümü Çin gibi, Çin'de yapılıyor gibi görünse de arkasında farklı etmenler var ve farklı gruplar bu teknolojiyi elinde bulunduruyor. Dolayısıyla da burada böyle bir problem var. Birincisi bu. Bir diğer önemli konu da, yani hiçbir çip üreticisi, hiçbir çip üreten firma öyle durduk yere tedariki bozmaz. Çünkü büyük otomotiv firmalarının bu çip üreten firmalarla 10 yıllık, 5 yıllık, belki de daha fazla anlaşmaları var. Yani 10 yıl ben çipi senden alacağım diyebiliyor otomotiv firması. Dolayısıyla da öyle bir anda kimse elindeki o kar güdüsünün kesilmesini istemez. Ne oldu da peki bir anda böyle bir şey oldu? Bir anda böyle dünya çip krizi yaşamaya başladı. Bu noktada konuyu bir adım daha ilerisinde irdelediğimizde, yani detaylı irdelediğimizde aldığımız duyumlar neticesinde aklıma şu sorular gelmeye başladı. Acaba bu tedarik zincirindeki aksamanın iklim kriziyle bir bağlantısı olabilir mi? Küresel ısınmayla bir bağlantısı olabilir mi? Acaba dünyayı mı soğutmaya çalışıyorlar?
gibi sorular benim aklıma geldi ve bu sorular ışığında irdelemeye başladım. Aslında tedarik zinciri bozulmadan önce, tedarik zincirinde bir aksama yaşanmadan önce, otomotiv sektörüyle ilgili bunu söylüyorum. Yaşanmadan önce, bundan 5 yıl evveliyatında bu küresel ısınma konusu tartışmaya açıldı, kamuoyunda tartışıldı bu. Ve denildi ki dünya 1,5 derece ısındığında neler olabilir? Bilim insanları işte ekranlara çıktılar, bu konuyu tartıştılar, bilim hesabı yapıldı ve denildi ki işte tsunami olur, okyanuslar taşar, denizlere taşar, denizler taşar, tsunami olur, deprem olur gibi öngörülerde bulundular 5 yıl önce. Bugün gelinen noktadaysa buzullar erimeye başladı efendim, eriyor yani eridi, dağ gibi buzullar eriyor. Dökülüyor, sularda yürüyor, okyanuslarda. Hatta gemilerin bu buz kitlelerine çarpma tehlikesi olduğundan dahi bahsediliyor efendim. Yani 5 yıl önce tartışmaya açılan şey aslında bugün gerçekleşmiş oldu. Şimdi tabii ki okyanuslarda, buzullardaki bu erimenin bizim denizlere gelmemiz zaman alacak ama bu öyle çok uzun bir zaman almayacak. Çok kısa bir süre içerisinde bizim denizlerimizde de bunun sonuçlarını görebiliriz. Akdeniz'de, Karadeniz'de sonuçlarını görebiliriz. Çok da uzak değil, dediğim gibi yakın gelecekte bunu görebiliriz. Çünkü dünya ısınıyor. Isındığı artık aleni bir şekilde de belli oluyor. Mevsimsel geçişlerden de bu belli. Direkt yazdan kışa geçiyoruz, kıştan yaza geçiyoruz. Sonbahar ve ilkbahar kavramları kalktı gibi bir durum söz konusu. İşte yazlar aşırı sıcak geçiyor, çok sıcaklardan bunalıyoruz. Kışlar da öyle aman aman soğuk geçmiyor. İşte kar yağıyor ama zorla yağıyormuş gibi bir durum var. Yağıyor, ertesi gün eriyor. İstanbul'a zaten hani bu sene kar yağmış gibi yaptı. Dolayısıyla da biz küresel ısınmayı şu anda hayatımızın içerisinde artık hissettirmeye başladı kendini ve görüyoruz. Tabii ki efendim 5 yıl önce konuşuluyordu bu konular. İşte 5 yıl önce komplo teorisi olarak adlandırılan, olmaz denilen şeyler bugün oluyor ve bugün yaşanıyor şu anda hayatımızın içerisinde olmaya devam ediyor. Hatta ben size daha önemlisi iddialı gelebilir. Zaten bunu benim iddiamı destekleyen açıklamalar da var. Dünya zaten 1 derece şu anda ısınmış durumda. Bu küresel çaptaki ısınma mevsimsel değişiklikleri etkileyecek. Mevsimsel değişiklikleri etkileyince iklim çeşitliliğini, iklimi etkileyecek ister istemez. Hatta yakın gelecekte Akdeniz sahilleri daha da ısınabilir. Karadeniz sahilleri ısınacak. Hatta Karadeniz sahilleri Akdeniz sahilleri gibi olabilir diyorum. Çankırı, Antalya olacak diyebilirim. Seracılık Akdeniz'den Karadeniz'e kayabilir. Böyle de bir durum söz konusu olabilir. Akdeniz biraz daha böyle hani güneyde kalması sebebiyle çöl iklimine yakın bir iklime sahip olabilir. Böyle de bir durum olacağını öngörebiliyorum. Yakın gelecekte olacağını düşünüyorum. Bunların çok da uzak değil bunlar bize. Yani dünya aslında bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya, su sorunuyla karşı karşıya. Bir de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz iklim zirvesi düzenlendi bir telekonferans sistemiyle Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Türkiye'yi de davet etmişti. Bu konu çok konuşulmadı bu konferansın içeriğinde, neler konuşuldu, neler tartışıldı, ne kararlar alındı. Buna yönelik bir açıklama olmadı. İşte kamuoyu da çok buna yer vermedi. Yani bizim iklimle ilgili çok derdimiz de yok aslında, böyle söyleyeyim. Yok gibi görünüyor. Ama yakın gelecekte bu umursamazlığımızın neticelerini de göreceğiz. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Aslında bu durum ekonomiyi de etkileyecek bir durum. Yani o yaşanan ve yaşanacak olan kriz, iklim krizi, kuraklık ekonomiyi de doğrudan etkileyecek. Kıtlık olma ihtimalinden söz ediliyor. Özellikle su alanlarının olmadığı bölgelerde, yani daha çok güney bölgelerinde
kıtlığında yaşanacağından bahsediliyor efendim. Dolayısıyla bu konunun aslında kamuoyunda enine boyuna tartışılması gerekiyor. Çünkü bu süreç dediğim gibi ekonomiyi de ciddi manada etkileyecek. Ben size bugün işte o konferansta konuşulan ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve küresel güç denilen güçlerin, ya küresel güç deniliyor ama aslında ekonomiyi elinde bulunduran güçler de denilebilir bunlara. Bunlar biraz bu bağlamda bu süreci geciktirmeyi, hatta önlemeyi düşünüyorlar. İklim krizini, yani küresel ısınmayı önlemeyi düşünüyorlar. Bu bağlamda da özellikle dizelin kaldırılması ve benzine dönülmesini istiyorlar. Benzine dönülmesi ne düşünüyorlar? Çünkü atmosfere en büyük zararı dizelin ve dizel araçların verdiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla oradan dizeli kaldırma istemeleri söz konusu. İlaveten büyük fabrikaların atmosferi çok ısıttığını düşünüyorlar. Büyük fabrikaların fırınlarının oradan çıkan gazın atmosferi çok fazla ısıttığını düşünüyorlar. Bundan dolayı böyle bir ortamda, özellikle de serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir ortamda hiçbir fabrikada çok üretime ara vermek istemiyor aslında. Fabrikalar bu bağlamda ikaz ediliyor da denilebilir. Yani ikaz var, fabrikalara işte üretime ara verin gibi ikazlar var. İkazlara aldırmayan fabrikalarda da tedarik zinciri kesilerek üretime mecburi ara vermek durumunda kalıyorlar. İşçilerinize ücretli izin verin deniyor mesela. Bu tip duyumlar da aldık. Ama vermek ister, serbest piyasa ekonomisi vermek istemeyenler oluyor haliyle. Dolayısıyla da orada tedarik zincirini keserek mecbur kalıyorsun aslında. Üretime ara vermek zorunda kalıyor fabrikalar. Şimdi bu duruma karşı tahammülü olarak Amerika Birleşik Devletleri Arizona eyaletinde 20 milyar dolarlık bir yeni çip fabrikası inşa etmeye karar verdiğini açıkladı. Sonradan da sesi çıkmadı. Yani öyle bir açıklama oldu. Devamı gelmedi aslında. Burada hani eğer ortada bir sebep ve sonuç ilişkisi varsa ve bu sebep ve sonuç ilişkisi neticesinde kararlar alınıyorsa, özellikle de ekonominin büyük patronları, yani büyük balıklar aslında küçük balıkları her zaman kontrol altına alabiliyor. Dolayısıyla da burada böyle bir durum söz konusu ve ister istemez bu süreci tamamlayarak iklim değişikliği neticesinde oluşacak o küresel ısınmanın, yani küresel ısınma neticesinde oluşacak olan iklim değişikliği önlenmeye çalışılıyor aslında. Bu da dünyayı soğutmaya çalışıyorlar denilebilir. Yani dünya çok ısındı, dünyanın soğuması lazım. Bu tip önlemlerle de dünya soğutmak isteniyor. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan sonrası için özellikle üretim kapasitesi yüksek olan fabrikalar en azından senede bir üretime ara vermek durumunda kalacak aslında. Yani böyle bir karar alınacaktır. Ve herkese sen kendi bölgeni soğut denilecek ve sen kendi bölgeni çok ısıtıyorsun, biraz o bölgeyi soğutalım denilecek. Dolayısıyla da bu şekilde küresel ısınmanın önüne geçilmeye çalışılacak. Küresel ısınmanın önüne geçilmesinin bir diğer planı da dediğim gibi dizel araçların ortadan kaldırılarak yerine benzinli veya elektrikli araçların alması planlanıyor ki İstanbul'da şu anda zaten elektrikli araçlar trafikte, onları trafikte görebilirsiniz, varlar. Dolayısıyla böyle bir önlem alınması planlanıyor. Dediğim gibi bunun arkasında, yani bu tedarik zincirinin kesilmesinin arkasında iklim krizi olduğunu düşünüyorum. Öngörülerim bu şekilde. Aldığım duyumlar bu şekilde. Dolayısıyla da bizlerin de bu bağlamda hani bu kötü diyemem. Yani iklim değişikliği mutlak suretle insanların, hani insan hayatını etkileyecek bir şey. Birçok canlı türünün
hayatının sonlanacağı, olmayacağı, neslinin tükeneceği bir durum. Dolayısıyla bunu önlemek için ne gerekiyorsa yapılmalı aslında, gereken yapılmalı. Bizim de doğamızı korumamız lazım, sularımızı korumamız lazım, boşa akıtmamamız lazım gibi, ağaçlarımızı korumamız lazım, doğal olanı korumamız lazım ki gelecek nesillerde bu dünyada hayatına devam edebilsin. Şimdi burada çok aslında bir hata yapılıyor, onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi insanoğlunda ciddi bir nefis problemi var, yani nefis var aslında, öyle söyleyeyim. Ve her birey çocuğuna iyi bir gelecek bırakmak istiyor. Ama bunu ev ve araba bırakmayı zannediyor. Yani ben çocuğuma ne kadar ev bırakırsam, işte mal, mülk bırakırsam o kadar onun geleceğini garanti altına almış olurum zannediyor. Öyle değil. Yani evet, siz çocuğunuza ne kadar çok ev bıraktınız, araba bıraktınız, çok mal varlığı bıraktınız ama o çocuğunuz dünya olmadığı müddetçe, yani dünyada bir yaşam alanı olmadığı müddetçe çocuğunuza bıraktığınız mal varlığının hiçbir anlamı yok. Dünyada bir yaşam alanı o çocuğa bırakmadığınız müddetçe bıraktığınız mal varlığının hiçbir anlamı yok. Dünyada bir yaşam alanı bırakabilmek için de bütün çocukları kendi çocuğunuzmuş gibi düşünmeniz lazım ki dünya yaşanabilir bir yer olsun aslında. İşte o nefis, o her şey benim olmalı, benim çocuğuma kalsın, çocuğuma kalsın dediğimiz noktada çocuğumuza ne kadar çok şey bırakırsak bırakalım, iyi bir gelecek, iyi bir dünya, güzel bir dünya bırakmadığımız müddetçe yenmiyor maalesef araba, ev. Bakın geldik, yani bugün bu noktadayız aslında. Arabası var, satamıyor, evi var, satamıyor, kimse almıyor, ne yapacak yani? Herkes şu anda sadece neyi düşünüyor? Akşam ne yiyeceğini düşünüyor. İşte dünya bu kadar, yani bu kadar bir şey aslında. Bunu idrak etme noktasındayız şu anda. Yani idrak etmemiz gerekiyor demiyorum. Çünkü bunu bu virüs belası bize maalesef öğretti. Yani biz öğrenmek istemediğimiz halde bize bunu öğretti. Herkes sadece işte gıda üzerine odaklandı. Evet, bakın, gıdada tedarik zincirinin bozulmaması için işte dünyanın yaşanabilir bir yer olması lazım. Yıkmamamız, dökmememiz lazım, kırmamamız lazım, yok etmememiz lazım. Yok edersek yarın bizim çocuklarımıza ne kadar mal varlığı bırakırsak bırakalım yaşayacakları bir alan bırakmamış oluyoruz. Bir yaşam alanı bırakmamış oluyoruz. Dolayısıyla bunları da belirtmeden geçmek istemedim. Ben hepinize ilginize, alakanıza, yorumlarınıza, katkılarınıza, desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.